Seni o kadar özledim ki. Ben de sensiz bu oda bomboş görünüyor. Çok yakında sana geri döneceğim. Sadece biraz sabretmemiz gerekiyor. Biliyorum. Birlikte olabilmemiz için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok ama çok seviyorum. Zorunlu ayrılığa ve farklı evlerde yaşamalarına rağmen, Cihan ve Aliye birbirlerini özlemekten vazgeçmiyorlar. Aralarındaki bağın dışsal zorluklardan çok daha derin olduğunu, kırgınlık veya gerginliğin bile aralarındaki ilişkiyi etkileyemeyeceğini fark ediyorlar. Durum Alya'nın Denise ile birlikte malikaneye gelmesiyle değişiyor, çünkü Cihan en az bir gün orada kalmak istiyor. Bu buluşma hem Alya hem de Cihan'ın bu zorunlu mesafenin onlar için ne kadar zor olduğunu nihayet hissettikleri an oluyor. Birlikte olduklarında tüm ayrılık süresi boyunca biriken duygularını artık görmezden gelemiyorlar. Denise odasında meşgulken Cihan Alya ile yalnız konuşmak için bir fırsat buluyor. Kapalı bir alanda birlikte olduklarını fark ettiklerinde, kendilerini tutmanın giderek zorlaştığını hızla anlıyorlar. Alya yalnız bırakıldıkları ve kimsenin eylemlerini etkileyemediği koşullarda, rol yapmaya ve kendilerini tutmaya devam etmenin bir anlamı olmadığını yavaş yavaş fark ediyor. Bu yüzden en azından kısa bir süreliğine, dışarıdan dayatılan kısıtlamalara bakmadan, gerçekten oldukları gibi olmalarına izin veriyorlar. Bu kısa yakınlık anları onlar için gerekli bir destek haline geliyor. Çünkü ayrılık, göstermeye çalıştıklarından çok daha zor geliyor onlara. İç dengelerini korumak ve ilerlemek için bu karşılıklı varlığa ihtiyaç duyuyorlar. Aynı zamanda Bora'nın baskısı da durmuyor. İstediği sonucu alamayınca taktik değiştiriyor ve Aliye'yi şüpheler yoluyla etkilemeye çalışıyor. Cihan'ın Meryem'e olan duygularının kaybolmadığına onu ikna etmeye çalışıyor ve bu konuyu aralarında güvensizlik yaratmak için kullanıyor. Sözleri kısmen Aliye'yi etkiliyor, çünkü Meryem'le ilgili tüm durumların hemen açıkça konuşulmadığını hatırlıyor. Buna rağmen Aliye bu şüphelerin onu ele geçirmesine izin vermiyor. İlişkilerinin temeli olduğunu anlayarak, bilinçli olarak Cihan'a güvenmeyi seçiyor. Tahriklere boyun eğmiyor ve Bora'nın kararlarını etkilemesine izin vermiyor. Bu şekilde aralarındaki bağın sadece dış baskılara değil, aynı zamanda içsel şüpheleri ekme girişimlerine de dayanacak kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Cihan ve Alya dışarıdan mesafeli olma şartını kabul etmiş gibi davransalar da, bilinçli olarak Bora'nın taleplerine boyun eğmemeye karar veriyorlar. Onlar için bu denizi korumak ve yeni tehditlerden kaçınmak için zorunlu bir stratejiden ibaret. İçten içe duygularından veya birlikte olma haklarından vazgeçmeme kararlarında birleşmiş durumdalar. Her ikisi de bağlarının dayatılan kısıtlamalara bağlı olmadığını açıkça biliyorlar, bu yüzden boyun emek yerine gelecekleri ve aileleri için savaşmayı seçiyorlar. Boran durumun kontrol altında olduğuna ve amacına ulaştığına ikna olmuşken, Cihan ve Alya bu zamanı bir sonraki adımlarını hazırlamak için kullanıyorlar. Başka kimsenin hayatlarına müdahale etmemesini veya gelecekte şartlarını dikte etmemesini nasıl sağlayacaklarını düşünüyorlar. Eylemleri sorunlara geçici bir çözümden ziyade, daha bilinçli ve uzun vadeli bir sonuca odaklanmış hale geliyor. Paralel olarak Meryem'in ortaya çıkışıyla ilgili başka bir zor durumu çözmek zorunda kalırlar. Cihan şüpheye yer bırakmadan, olabildiğince açık bir şekilde yaklaşır. Yardım etmeye başlamadan önce, niyetlerinin sınırlarını net bir şekilde belirler ve bu konudaki katılımının tamamen dostane bir nitelikte olduğunu açıkça belirtir. Ona göre bu sorumluluk ve insanlık meselesidir. Ancak aynı zamanda duygularının yalnızca Aliye'ye ait olduğunu ve geçmişle hiçbir ilgisinin olmadığını da açıkça belirtir. Aliye içsel rahatsızlığına rağmen, bu durumdan uzak durmamaya ve tüm vurguları kendisi yapmaya karar verir. Yanlış anlaşılmaları önlemek için aracı olmadan Meryem ile konuşma fırsatı bulur. Bu konuşmada tavrını gizlemeden, ölçülü ama kendinden emin bir şekilde davranır. Meryem'in içinde bulunduğu koşulların karmaşıklığının farkında olduğunu ve yardım ihtiyacını inkar etmediğini açıkça belirtir. Aynı zamanda mevcut gerçekliğin sınırlarını net bir şekilde belirler ve Cihan'ın artık Meryem'in eskiden tanıdığı kişi olmadığını ve hayatının değiştiğini vurgular.
Bu konuşma Alya'nın gizli gerilimlerden kaçınmasına ve her iki tarafın pozisyonlarını açıkça tanımlamasına olanak tanıyan önemli bir an haline gelir. Alya duygularına ve Cihan'ın yanındaki yerine olan güvenini göstererek belirsizliğe yer bırakmaz. Böylece durumun karmaşıklığına rağmen, içsel birliklerini korumayı ve dış koşulların veya insanların bağlarını etkilemesine izin vermeden birlikte hareket etmeye devam etmeyi başarırlar. Bu durumda zorunlu ayrılığın Cihan ve Alya arasındaki bağı zayıflatmakla kalmayıp, tam tersine duygularının derinliğini nihayet doğruladığı açıkça ortaya çıkar. Mesafe birbirlerine ne kadar ihtiyaç duyduklarını daha net bir şekilde anlamalarını sağlar ve gelecek hakkındaki tüm şüpheleri ortadan kaldırır. Bağlantıları sadece duygusal olmaktan çıkar ve her ikisinin de koşullar ne olursa olsun birlikte bir yaşam için savaşmaya hazır olduğu bilinçli bir seçim seviyesine yükselir. Aynı zamanda bu noktada açık bir çatışmanın yalnızca zarar verebileceğini anlarlar ve bu nedenle daha ölçülü ve düşünceli bir taktik seçerler. Bora'nın şartlarına dışarıdan boyun eğmek, zaman kazanmalarını ve denizi ek tehlikeye maruz bırakmamalarını sağlayan stratejilerinin yalnızca bir parçası haline gelir. Bu karar eylemlerinin artık yalnızca duygular tarafından yönlendirilmediğini, soğuk bir hesaplamaya ve sonuçların sorumluluğuna dayandığını gösterir. Meryem ile olan durum, ilişkileri için bir başka sınav olurken, aynı zamanda güveni güçlendirmek için bir fırsat da sunar. Cihan'ın açıklığı ve Alya'nın zorlu konuşmalardan kaçınmama isteği, yanlış anlamaları önlemelerine ve gizli kırgınlıkların birikmesine engellemelerine olanak tanır. Alya içsel rahatsızlığına rağmen, şüphelere boyun eğmeyi değil, doğrudan ve açık bir şekilde hareket etmeyi seçer, bu da kendine ve ilişkisine olan güvenini gösterir. Meryem ile yaptığı konuşma aslında geçmişin artık bugünü etkileme gücüne sahip olmadığı yeni bir gerçeklik kurar. Sınırları açıkça tanımlar ve böylece birlikteliklerini etkileyebilecek potansiyel gerilimi ortadan kaldırır. Bu Alya'nın artık pasif olmadığını, Cihan'ın hayatındaki yerini aktif olarak savunduğunu gösteriyor. Buna paralel olarak Boran'a karşı ortak eylemleri, olaylara tepki vermekten kendi stratejilerini oluşturmaya doğru ilerlediklerini gösteriyor. Artık koşulların kararlarını dikte etmesine izin vermiyorlar, durumun gelişimini kendileri etkilemeye başlıyorlar. Bu mücadelede en önemli araç birlikleri oluyor, çünkü onları bölebilecek dış baskıya izin vermeyen kişi Alya'dır. Sonuç olarak bu aşama onlar için bir dönüm noktası oluyor, çünkü nihayet önceliklerini belirliyorlar ve güven, açıklık ve ortak sorumluluğun ana unsurlar olduğu bir ilişki modelini sağlamlaştırıyorlar. Sadece duygularını korumakla kalmıyor, aynı zamanda onları, ne koşulların ne de dış etkilerin onları ayıramayacağı istikrarlı bir gelecek inşa etmeyi amaçlayan somut eylemler düzlemine dönüştürüyorlar.